Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size yapay zeka çağında yazılım geliştirme ve geliştirme süreçleri nereye gidiyor? Bundan biraz bahsetmek istiyorum dilimin döndüğünce. Tarihsel bir yolculuk, aynı zamanda da deneyimlerim doğrultusunda verimlilik arttı mı, ne kadar arttı, uygulama geliştirme süreçlerimiz nasıl değişti, değişti mi gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Umarım başarabilirim. Çünkü aklımda böyle çok yekpare bir akış yok. Fakat anlatmak istediğim bir sürü konu ve konu başlığı var. Belki bazı başlıkları başka videolarda daha derinlemesine anlatabilirim. Duruma göre onu zaman gösterecek. Şimdi şöyle başlamak istiyorum videoya. Biliyorsunuz şu anda başı çeken iki tane firma var aslında. Üç yok. Bunların bir tanesi Anthropic, diğeri de OpenAI. Bunlar geçtiğimiz dönemlerde, yani bundan 2 sene önce, 1,5 sene önce sürekli şu şekilde demeç veriyorlardı. Buna Nvidia'nın CEO'sunu da ilave edebiliriz. İşte mühendislikler bitiyor. Hatta mühendislik demeyelim, direkt yazılım diyelim. İşte yazılım işi bitiyor. Yapay zeka her şeyi kendi yapacak. Çok fazla laf uzatmıyorum. Sürekli bu şekilde demeçler verdiler bu insanlar. Sonrasında işte Uber gibi, Spotify gibi ya da benzeri büyük markalarda yapay zeka tarafına bayağı bir yatırım yaptılar. Hatta bir sürü insanı işten çıkardılar bu minvalde. Fakat geldiğimiz noktada artık kürek satan firmaların, işte OpenAI'dir, Nvidia'dır ya da Anthropic'tir, neyse artık onlar, demeçlerini şu şekilde güncellediler. İşte yazılım bitmiyor, işte yeni bir çağ başlıyor falan filan. Uber gibi, Spotify gibi insanlar da, şirketlerde, CEO'larda, artık ne dersiniz onların adına, onlar da söylemlerini şu şekilde değiştirdiler. Verimlilik bizim harcadığımız para kadar artmadı. Aksine sorunlar yaşıyoruz. Aksine çok farklı problemlerle karşı karşıyayız gibisinden açıklamalar yaptılar. Ben de zaten dediğim gibi bu videolarımı izleyenler de bilir, bu minvalde düşünen biri olarak bu videoyu çekmek istedim. Böyle bir girizgah yapmış olayım. Yani yapay zekaya kötü demiyoruz. Fakat pompalandığı kadar da hayatımızı kolaylaştırdı mı, verimliliğimizi artırdı mı? Bunu konuşuyoruz sadece. Orada da şöyle bir durum var, biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür Twitter'da falan. Madem 10x, 100x, 1000x verimlilik arttı, performans arttı, işlerin kalitesi arttı, herkes kendi uygulamasını geliştiriyor, bu para nerede? Sonuçta bunun bir geri dönüşü olması lazım. Fakat henüz böyle bir para yok ortada. Parayı sadece kürek satanlar kazanıyor. Öyle bir ekosistemin içindeyiz. Yani yaktığımız tokenla biz gurur duyuyoruz. Tokenlarımızı yarıştırıyoruz. Cebimize giren herhangi bir şey yok. Fakat bu tokenları bize satan firmalar ceplerini dolduruyorlar. Şimdi şöyle, biz tarihler 3 aşağı 5 yukarı belki ne bileyim şaşabilir ama ben 2010 yılını milat almak istiyorum bu videoda. Biz 2010'da 2022, 2023 olabilir. O zamana kadar şöyle uygulama geliştiriyorduk. Biz işte Microsoft.NET tarafında uygulama geliştirdiğimiz için sadece Visual Studio'nun içerisinde kodumuzu yazıyorduk. Bir tane tarayıcı açıyorduk. Uygulamamızı geliştiriyorduk. Bu web uygulamasıydı genelde. Tarayıcının içinde de yaptığımız uygulamayı deniyorduk, test ediyorduk. Çalışıyor veya çalışmıyor. Ona göre bir yol izliyorduk. Tarayıcılarda da genelde ikinci bir sekmede de Stack Overflow duruyordu. Derdimiz olduğunda da Stack Overflow'a soruyorduk. İşte bir imaj nasıl resize edilecek? Stack Overflow'a soruyorduk. Connectionstring.com bilmiyorum duruyor mu? Ona soruyorduk. Oradan kopyalayıp yapıştırıp kodumuzun içine, ki genelde okuyorduk. Yani bizim deneyimimiz bu şekildeydi. Dolayısıyla bir kopyalıyorduk, iki kopyalıyorduk. Üçüncü de zaten öğreniyorduk bir sürü şeyi. Böyle bir bizim şeyimiz vardı. Uygulama geliştirme deneyimimiz. Biz Windows'ta olduğumuz için çok fazla command line falan kullanmıyorduk. Gel zaman git zaman Microsoft'un bu open source tarafına kaymasıyla beraber hayatımıza VS Code girdi. VS Code'da biz uygulama geliştirmeye devam ettik. Günlerden bir gün, yanlış hatırlamıyorsam 2022 olabilir bu tarih, İlk defa bu yapay zeka ile uygulama geliştirmenin fitilini Microsoft Copilot adındaki eklentiyle beraber ateşledi. Copilot ne yapıyordu? Şimdi biz normalde autocomplete dediğimiz, şimdi IntelliSense diye de bir şey var aslında. IntelliSense ile autocomplete birebir aynı şeyler değil. Ben autocomplete diyeyim. Hemen hemen herkesin anlayacağı şekilde olması açısından. Şimdi autocomplete'de şu var. Şu oluyordu. Bir sonraki kelimeyi tahmin eden bir mekanizma aslında. Bu zaman içinde bize değişken isimlerini önermeye başladı. IntelliJ'nin ürünlerini kullananlar bilir bunu. Sonrasında da Copilot'la beraber yapay zeka işin içine girdi ve fonksiyon isminden o fonksiyonun implementasyonunu yapan, yani siz bir getMember diye bir fonksiyon ismi yazmaya başlıyorsunuz. Sonra getMember'ın implementasyonunu alt tarafa doğru otomatik olarak tamamlıyordu Copilot ve bu gerçekten anlatırken bile garip oldum. Yani ilk gördüğümde inanılmaz, dedim ki ya bu ne acayip bir şey, yani sihir gerçekten, nasıl anlıyor,
Nasıl benim tarzımda bunu yazıyor falan. Bayağı bir etkilenmiştik. Sonra gel zaman git zaman hayatımıza Cursor girdi. Cursor bu hikayede bence mihenk taşlarından bir tanesi. VS Code'un aslında spesifik olarak yapay zeka tarafında özelleşmiş bir versiyonuydu Cursor ve uzun zamanda kullandık. Cursor bize şu şeyi gösterdi. Yapay zekanın bilgisayarı çok iyi bir şekilde kullanabildiğini. Aslında bilgisayarı kullanmaktan kastımız burada command line'ı, terminali kullanıyor aslında. Yani daha fazlası değil. Dolayısıyla bu entegrasyonu en iyi yapan ve ilk yapanlardan bir tanesi Cursor'dı. İşte sonrasında Windsurf gibi, Anti-Gravity gibi arkasından bir sürü şey çıktı ama benim kendi deneyimin doğrultusunda Cursor gibi bunu akıcı ve böyle pürüzsüz yapan başka bir araç ben kullanmadım. Su içeyim. Sonra yanlış hatırlamıyorsam 2024'ün sonu 2025'ler gibi olması lazım. Artık şey yetmemeye başladı bize. Tek bir thread'le çalışmak öyle söyleyeyim. İşte agent ne diyorlar ona? Agentik dünyaya geldik. Burada da çeşitli işte ajanlarımız oluşmaya başladı. İşte bir test ajanı, bir backend developer, frontend developer, proje yöneticisi. Aslında insanlar sanal olarak yapay zeka dünyasında kendi takımlarını kurmaya başladılar. Tabii bu iş buraya geldiği noktada bizim bu geleneksel VS Code'dur, Cursor'dır gibi araçlarımız bize yetmemeye başladı. Çünkü burası daha geleneksel kodu mıncıkladığımız, takıldığımızda AI'ye sorduğumuz ya da AI'ye yazdırıp kendimiz refaktör ettiğimiz bir düzenden bambaşka bir düzene, kodu hiç görmediğimiz bir düzene akmaya başladı hikaye. Bu sefer de farklı araçlar hayatımıza girmeye başladı. İşte Orca gibi, bu kürek satanlar işte Codex'tir, Cloud Code'dur gibi kendi CLI araçlarını duyurmaya başladılar. Biz artık hiç kodu görmeden command line terminallerin içinde yaşamaya başladık. Şimdi böyle bir gelişim söz konusu. Şu anda da en son geldiğimiz noktada yine bu agentik geliştirme hikayesi devam ediyor. Biz bir görev veriyoruz. Bana şu ekranı yap diyoruz. Bana şu uygulamayı yap diyoruz. Tarif ediyoruz, anlatıyoruz. Bizim ajanlarımız da, ben öyle kullanmıyorum, bunu her defasında dile getiriyorum, uygulamayı yapıyor. Yani nasıl söyleyeyim, varılmak istenen nokta bu. Hiç insan yok. Bir tane operatör var, tarif ediyor. Yapay zekada bunu işte biri backend'ini yazıyor, biri frontend'ini yazıyor. Birisi bu yazılanları gidip test ediyor. Bir tane proje yöneticisi var, bu görevleri veriyor falan. Bunun dört dörtlük çalıştığı bir evren hayal ediliyor aslında. Fakat henüz buraya gelemedik. Gelmemiz de zor gibi gözüküyor. Yoruldum anlatırken ya. Şimdi hayatımıza yine VS Code, Cursor gibi dediğim gibi araçlar geliyor. Warp, işte biz önceki videoda Orca'yı tanıtmıştım. İşte Z var. Onları hep yükledim bilgisayarıma. Göstereceğim biraz sonra size. Aslında hepsi birbirinin aynısı. 3 aşağı 5 yukarı çözdükleri problemler hep aynı. Fakat bir sürü araç, bir sürü bu araçların destekçileri. Dolayısıyla bunların YouTube'da, Twitter'da bu ürünleri promote etmek için harcadıkları efor derken benim baktığım yerden uygulama geliştirmeye odaklanmayı bırakıp araçlara odaklanmaya başladık. Günün sonunda hiçbir şey üretemiyoruz. Sürekli yeni araçlar yükleyip, onları deneyip, onların nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Tam öğrendik derken yeni bir araç çıkıyor. O çıkan araca bu sefer adapte olmaya çalışıyoruz. Hala daha bir şey üretemiyoruz. Bir şey üretmenin giderek zorlaştığını fark ediyoruz. Bu bize inanılmaz bir mental yük oluşturuyor. Bu mental yükü yönetmek zaten başlı başına normal zamanda, bizim normal dünyada bunu yönetmek zorken bir de kafamıza böyle bir şey geldi. Bunu mobil uygulamalarla beraber peşimizden ayıramıyoruz derken bu saçma sapan bir hale geldi ve biz asıl yapacağımız şeyden uzaklaştık. Yani bizim yapacağımız günün sonunda bir fikrimiz vardı. O fikri hayata geçirmekti. Şu anda biz o fikri hangi araç setiyle, hangi ajanlarla, hangi skill'lerle, hangi MCP'lerle daha iyi yapabiliriz, daha verimli bir hale getirebiliriz bu süreçleri. Bunları planlarken fikirden uzaklaşıyoruz, yapacağımız şeyden uzaklaşıyoruz. Yani iş uzun lafın kısası çok acayip, garip bir noktaya geldi. Biz şu anda araçlarla debelenmekten asıl odaklanmamız gereken şeye odaklanamıyoruz. Bu da en başta söylediğim, madem 10x, madem 100x, madem 1000x verimlilik artışı oldu, nerede bunun karşılığı sorusunun cevabı oluyor belki de. Orca videosunun altına sağ olsun arkadaşlar çok güzel yorumlar yazdı. Orada bir sürü şeyler gördüm. Oradaki araçları yükledim. Hatta şöyle tıklayayım.
işte Warp, Z. Bu arada bunların içindeki en bana anlamlı gelen Z oldu. Bu text editör çok hızlı çalışıyor. Rust'ta yazılmış. Fakat yine döndüm dolaştım aynı şeye geldim. Neyi yapabiliyordum, yapamıyordum da bana bunu sağladı? Bu sorunun cevabı açıkçası yok. Yani yaklaşık 7-8 ay önce hatta Ömer'e söylemiştim. Ömer dedim ben daha ne GitHub'ın trend sayfasına bakarım ne insanların kullandığı araçlara bakarım. Bu geldiğimiz noktada ben şeyi öğrendim. Yapay zeka meselesinin kendimce nasıl çalıştığını anladım. Nasıl bana faydalı olacağını anladım. Artık araçlara bakmak istemiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Kendi işime bunu nasıl adapte edebilirim? Buna odaklanmak istiyorum. Dedim. Fakat zaman içinde yine sağa sola bu influencerlar olsun, yankı odaları olsun bizi bir şekilde bu araçların içinde kaybolma şeyine soktular. Lafımdayım ama ben Orka'dan başka araç kullanmayı düşünmüyorum. Bu minvalde bunu da söyleyeyim. O benim işimi görüyor. Orada ben onu dondurdum, fixledim. Çünkü dediğim gibi Zed'i yükledim. Zed'i anlayacağım diye canım çıktı. Warp'ı yükledim. Warp'ı anlayacağım diye yine bir sürü zaman kaybettim. Efor harcadım. Bunları yapacağıma kendi kafamdaki yapıyı kursam çok daha anlamlı olacaktı. Bir de bize sürekli şey dayatıyorlar. İşte aynı anda bir sürü agent bir sürü iş yapıyor falan. Çünkü bunun altındaki sebep de aslında matematiksel olarak bizi daha fazla token yaktırmaya yönetmek. Yani bunun ben başka türlü bir şeyini göremiyorum. Açıklamasını göremiyorum. Token dedim de bir de aklıma şey geldi. Şimdi bu işte Sam Altman'dır, Anthropic'tir, Nvidia'nın CEO'sudur. Yazılım bitecek diyorlar ya. Bunlar şu anda yapay zekanın en büyük müşterisi arkadaşlar. Bunun sanırım tartışılacak da bir tarafı yok. Yazılımcılar. Yani siz ChatGPT'ye para verip aldığınızda normal gündelik hayatınızda ne kadar kullanıyorsunuz bilmiyorum. Orada yaktığınız token 1 ise bir yazılım geliştiricinin gündelik hayatında yaktığı token muhtemelen 100 bindir. Yani o kadar bir şey var, uçurum var arada. Dolayısıyla en büyük müşteri biziz zaten. Dolayısıyla orada da şöyle bir tavuk yumurta var. Adamların bizi bitirmesi demek, kendilerini bitirmeleri demek. Yani kaç tane normal insan ChatGPT alıp da ben çevremdeki bu arada çoğu insanla konuşuyorum. Yani yazılım geliştirici olmayan. Kimse para verip kullanmıyor bunları. Herkes ücretsiz versiyonunu kullanıyorlar. Dolayısıyla orada da bir şey var. Tavuk yumurta ilişkisi var. Onu da söylemek istiyorum. Yavaş yavaş bitirmek istiyorum konuyu çok da dağıtmadan. Bence ürün geliştirme hızımız artmadı arkadaşlar. Lafı uzatmayacağım. Mesela bu videoyu kaydettiğim uygulamayı ben AI ile yazdım. Ama bunun ürün olma ihtimali tırnak içinde söylüyorum. Ürün tabii ki olabilir. Üründür de ona bir şey demiyorum ama buradan milyon dolarlık, milyar dolarlık şirket çıkma ihtimalini ben anlatılan kadar kolay görmüyorum. Aynı olasılık zaten eskiden de vardı. Yani videolarım bir tanesini yine söylüyordum. Ben 2010 yılında da hayal ettiğim her şeyi yapabiliyordum zaten. Belki bu kadar hızlı yapamıyordum ama yapabiliyordum. Sorun yapıp yapamamak değildi ki. Sorun marketing. Sorun bunu duyurmaktı. Sorun bunu belki daha büyük pazarlara açmaktı. Şu anda hala bu problemler duruyor yani bu problemleri henüz çözebilmiş değiliz. Yavaş yavaş artık gerçek anlamda videoyu bitireyim. Muhtemelen bir sene sonra bambaşka araçlar, bambaşka yaklaşımlar bize sunulacak. Onları kullanacağız. Fakat bu hikayede her geçen gün şunu daha iyi anlıyorum. Bu işin tekniğini bilmek, iyi yazılım geliştirmek için uygulanan teknikleri, prensipleri bilmek, metotları bilmek, konseptleri bilmek çok kıymetli, çok önemli. Yani bunları öğrenmemiz lazım. Kod nedir? Bunu anlamamız lazım. Araçları öğrenmek evet önemli ama bize dayatılan kadar önemli mi emin değilim. Son olarak evet AI çok değerli bir şey. AI çağındayız. En ufak bir itirazım, en ufak bir sözüm yok. Ama bizim odağımızda yeni araçları öğrenmek olmamalı. Bizim odağımızda niye yazılım geliştiriyoruz? Bunu sürekli hatırlıyor olmamız lazım. Bu gözle bakıyor olmamız lazım. Umarım faydalı olmuştur. Çok çarpık belki bir video oldu. Dediğim gibi aslında spontan bu kaydı başlattım ve sizle paylaştım. Hemen her gün bir şey oluyor, bir şey çıkıyor. Artık yani gerçekten yorulduk. Bitmeyen işler, bitmeyen uygulamalar. Sonumuz hayır olsun diyorum. Umarım faydalı olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum bu konuyla ilgili. Ben mi karamsarım, ben mi kötü düşünüyorum, ben mi kullanamıyorum? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.